Yargıda herkesi şok eden bir bölümün ardından yeni bölümde olacaklar herkesi ekranlara kilitleyecek. En çok merak edilen konu ise Tuğçe'ye ne olacağı ve sonrasında nelerin yaşanacağı konusu. Birazdan bu konudan detaylıca bahsedeceğiz. Öte yandan Yekta ve Ceylin'i çok kritik bir süreç bekliyor olacak ve İclal Savcı tarafından köşeye sıkışan Yekta'yı hangi sürprizler bekliyor? Ilgaz ve Epe'nin baktığı dosyalarda ise herkesi şaşkına çevirecek mevzular ortaya çıkacak. Tüm bunlardan ve daha fazlasından kısaca bahsedeceğiz. Hemen başlayalım. İlk olarak geçtiğimiz bölümün son sahnesiyle başlayalım. Kubilay Amir tarafından sahaya sürülen ve diziye geri dönen Fırat Komiser'le çalışan Tuğçe, Ilgaz'ın baktığı dosyadaki kritik bir detayı çözmek için tek başına hareket etti ve hiç beklemediği bir durumla karşılaştı. Bir kadını serserilerin elinden kurtarmak isterken ne yazık ki kendisi serserilerin eline düştü. Elbette bu sahneyi izleyenlerin başına kaynar sular döküldü. Böylesine bir olay dizi olsa bile herkesi derinden üzdü. Peki bu dakikadan sonra neler olacak? Maalesef Tuğçe çok acı bir olay yaşamış oldu. Bu dakikadan sonra eğer senaryo değişmezse Tuğçe'yi ve diğerlerini yeni bir dönem bekliyor olacak. Hatta bu konuyla ilgili Yargı dizisinin resmi sitesinde geçtiğimiz bölümle ilgili yayınlanan kısa özette şu ifade kullanıldı. Kimseden habersiz ardına düşülen bir keşif herkesi kocaman bir karanlığa savurmak üzeredir. İşte resmi siteden yayınlanan özetteki bu ifade bile Tuğçe'nin tek başına yaptığı keşif sırasında yaşadığı acı olayı gözler önüne seriyor. Bu andan sonra herkes derin bir karanlığa bürünecek ve adeta dizide yeni bir dönem başlayacak. Tuğçe arabasını inşaat çalışması yapılan yere bırakıp 5 dakika sonra döneceğini söylemişti. Fakat dönmeyince oradaki çalışanlar harekete geçecektir. Sonrasında Eren, Efe, Ilgaz ve diğerlerinin bu durum üzerine harekete geçip şok edici olayla karşılaşmasıyla ipler kopacaktır. Başkomiser Eren en başından beri kızı Tuğçe için endişeleniyordu ve hatta sahada olmamasını isteyerek masa başında görevlendirmişti. Ancak Kubilay Amir'in hamlesiyle Tuğçe için işler bambaşka bir noktaya geldi. Elbette bu durumdan dizideki tüm karakterler etkilenecek ama en çok Eren ve sonrasında Efe etkilenecek. Birkaç bölüm önce Eren, Tuğçe'ye bir şey olması durumunda dünyaları yıkacağını ima eden birkaç cümle kurmuştu. Hatta önceki videolarımızda bundan bahsetmiştik. Bu senaryo gerçek oluyor. Eren, Tuğçe'nin yaşadığı acı olay sonrası adeta çileden çıkacak ve büyük bir öfke patlaması yaşayacak. Belki de mesleğinden olma pahasına Tuğçe'ye bunu yapanları tek tek bulup biletini kesecektir. Bu konudaki tek tanık Tuğçe'ni kurtardığı kadındı. Ayrıca Eren'den Kubilay Amir'e büyük bir tepki gelebilir. Çünkü Tuğçe'yi sahaya süren Kubilay Amir'di. Öte yandan Efe de aynı şekilde büyük bir şok yaşayarak çok bomba hamleler yapabilir. Kısacası başta Tuğçe olmak üzere Eren ve Epe'yi çok ama çok zorlu bir süreç bekliyor olacak. Bu olay herkesi derin bir karanlığa sürükleyecek. Bu süreçte Ilgaz, Ceylin ve diğerleri daima olayın ve dosyanın içinde olarak etkin bir görev üstlenecekler. Şimdi gelelim diğer bomba mevzulara. Ilgaz'ın baktığı dosyada yeni bölümde tüm sırlar açığa çıkacak ve herkesi şaşkına çevirecek. Bu konudaki teorimiz ise şu şekilde. Evin sahibi olan doktor ve eşinin bir şeyler sakladığı zaten aşikar. Eve giren hırsızın bir kadını öldürmesiyle aslında doktorun ve eşinin tüm planları bozulmuş oldu. Çünkü ölen kadın doktorun annesi olabilir. Doktor belki de mirası konmak için annesini öldü olarak göstererek evin bir köşesinde uzun bir süre sakladı. Eve giren hırsız annesini öldürdüğü için bu durumu örtbas etmek zorunda kaldı. Çünkü aksi durumda kurduğu plan tamamen bozulmuş olacaktı. Yeni bölümde bu konuda sırlar açığa çıkacak. Hatta bir ihtimal Efe'nin baktığı sadece başı bulunan ve medyaya yayılan dosyayla Ilgaz'ın baktığı bu dosya birbiriyle bağlantılıdır. Hep birlikte izleyip göreceğiz. Bunların yanı sıra beklediğimiz gibi İclal Savcı Yekta'yı tamamen köşeye sıkıştırdı. Ve bir önceki videomuzda altını çizerek belirttiğimiz gibi Yekta için kötü günler başladı. Bu dakikadan sonra Yekta'yı bir yargılama süreci bekliyor olacak. Ayrıca mesleğini de bir süre yapamayacak. İclal'in geçmişte yaşadığı ve Yekta'dan nefret etmesini sağlayan olaydan da bahsetmiştik. Ve yeni bölümlerde bu durumun ortaya çıkması beklenecek. Ceylin ise bu süreçte yapacaklarıyla Yekta'nın en büyük destekçisi olmaya çalışacak. İclal Savcı ile aralarında kritik bir rekabet oluşacak. Fakat işin sonucunda Ceylin ve özellikle Yekta her ne kadar zorlu bir süreç yaşayacak olsa da 2-3 bölüm sonra hep olduğu gibi bu işten de sıyrılmayı başaracaklardır. Öte yandan yeni bölümlerde Merdan'ın Osman'la ilgili söylediği 3 vakte kadar boğulursun cümlesi adeta bir spoiler oldu ve Aylin ile Osman boşandıktan sonra Zümrüt senaryosunun devreye girmesiyle işler karışacak. Canberk dosyasına bakan Parla'yı ise yeni sürprizler bekliyor.
Ayrıca Aylin'in Canberk'ten hoşlandığı da dikkatlerden kaçmadı. Bu konuyla ilgili sürpriz senaryolar görebiliriz. Çınar ise beklenildiği gibi temize çıkarak kısa zaman içinde serbest kalacak. Videomuzun sonuna geldik. Yeni videoları kaçırmamak ve anında izlemek için bildirimleri mutlaka açalım. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşça kalın.